Her tarihi camilerin bir öyküsü vardır. Bizim camimizin de öyküsü çok dikkat çekicidir. Özellikle gelen turistlerimiz bu öykünün cami kadar, kendi mükemmelliği kadar öyküsünde hoş olduğunu söylüyorlar. Tıpkı müzeler gibi tarihi eserlerinde öyküleri vardır. Bu belgeselde yaşanmaya devam eden bir tarihin öyküsünü dinleyeceğiz. Tarihçesini biz beraatnamesinden anlıyoruz. Yani fahri görevlendirmeden camimizin yaklaşık kesin tarihine erişmiş oluyoruz. 1855 yılında yapılan bu camimizin din görevlisi görevlendirilmesi ve camimizin aynı zamanda da yardım alınması için, camimize destek alınması için bir heyet kalkıyor. O zaman İstanbul'a gidiyor. Sultan II. Mahmut dönemi bu dönem. Gidiyorlar, giden bu heyet camimiz için padişahtan tabii randevu alındıktan sonra yardım talep ediliyor. Padişahımız da yapılacak olan caminin ahşaptan mı, duvardan mı, yani taştan mı yapılacağını soruyor heyete. Tabii ki Osmanlı dönemlerinde genelde camilerimiz genelde taştan yapıldığı için, ahşap uzun ömürlü olmadığı için ahşaptan yapılacağı söylenince heyete yardım verilemeyeceğini söylüyor. Sadece heyete gidiş geliş masrafları verilerek gönderiliyor. Fakat caminin yapılması halinde, ahşap olarak yapılması halinde görevlendirme, fahri olarak görevlendirme beraatini Sultan II. Mahmut resmi tuğrası taşıyan bir beraatname ile, Berat-ı Humayun'la görevlendirmeyi yapıyor. Biz de bu görevlendirmeyle anlıyoruz ki 1855 yılından önce bu camimizin yapıldığı kayıtlara düşmüş oluyor. Ve böylelikle bu camimizde tarihi eser niteliği taşımış oluyor. Camiliköyü Camii, eski adıyla Hartvisi Camisi, halk arasında Maçael Camisi olarak da bilinmektedir. Bazı tarihi eserlerde yaşam bitmiş, öyküleri sona ermiş olsa da bu tarihi caminin öyküsü yaşanmaya devam etmektedir. Kestane ağacından yapıldığı için kestane ağacının bir özelliği vardır. Kendisi boyalı bir ağaçtır. Özünde bu mevcuttur. Güvelenmez. Islanmadığı takdirde uzun yıllarca kendi özelliğini yitirmeden muhafaza eden bir ağaçtır. Tabii bölge insanlarımız da, ustalarımız, ahşap ustalarımız bunu da iyi bildiği için tamamıyla kestane ağacından inşa etmişler. Ve tamamen de hiç metal kullanmadan doğal çivi, ahşap çivileri kullanarak kereste ağaçları ahşaptan oluştuğu için bir sürü parçadan oluşuyor. Bunları bitiştirmek için ahşap çivi kullanılıyor. Tamamen her şey doğal. Maçael'e giden karlı virajlı yollardan sonra muhteşem bir doğa ile karşılaşırsınız. Hartvisi Camii de bu mükemmel doğaya ayak uydurmuş ve tamamen ahşaptan yapılmış bir tarihi eserdir. Ahşap camilerimizin daha farklı bir özelliği var. Çünkü ağaç, doğa ve insan birbiriyle bütünleşmiş bir yapıdır. Özellikle bu buradaki insanlarımız için vazgeçilmez bir şeydir. Elbette ki ağaç ve doğa bütün insanlık için vazgeçilmez bir şeydir. Bununla bütünleşince insan kendini, her şey kendinden hissediyor. Ahşap camide görev yapmak, her ecdadımızın geçmişte böyle bir eserleri oluştururken göstermiş oldukları gayret, samimiyet ve fedakarlıkları, titizlikleri, ustalığındaki o nakşer adeta kalem işleyerek, bütün oymaları işleyerek bir dantel gibi oymaları veyahut da bu sanat üzerinde kendilerini vermiş olmaları ecdadımızın da bu konuda ne kadar mahir olduğunu gösteriyor. Onlar hakkında bize bilgi veriyor. Biz de onların evlatları olarak, torunları olarak onların bıraktığı miraslarda ibadet maksadıyla camimizde girdiğimiz zaman hem ibadet hazzını alıyoruz hem de geçmişimizde irtibatımızı hiç koparmamış oluyoruz. Bunu her defasında camiye girdiğimde ben ecdadımın o mükemmel
yaşantılarını, tarihe olan katkılarını, yapmış olduğu eserlerindeki adeta bütün samimiyetle işledikleri nasıl ifade edilebilir, işledikleri çalışmaları biz görüyoruz. Bundan da büyük haz alıyoruz. Maçaeli Vadisi'nde yapılan çakmaklı tüfeklere Maçaeli ismi verilmesinden, birkaç yüzyıl süren Moğol istilasından olumsuz etkilenmesine, Gürcü kraliçesi Tamara ile ilgili birçok efsaneye konu olmasından, bir çığ felaketinde yıkılan eski cami için, Osmanlı Padişahı II. Mahmud'dan yardım istenmesine kadar burada birçok öykü yaşamaktadır. Bir defasında yatsı namazı sonrası cemaat vardı, dağılmıştı. Ben bir miktar daha camide Kur'an okumak için kalmıştım. O arada camiye bir vatandaşımız geldi. Çünkü buraya her çeşit tur nedeniyle turizme açık olduğu için her çeşit insanlarımız geliyor. Bu giren vatandaşımız namazını kıldıktan sonra tek başına, biz daha önce kılmıştık. Ondan sonra ben de okumamı bitirmiştim. Benimle muhabbet etmek istedi, tanıştık. Bu vatandaşımız bir üst düzey, şu anda şeyini vermeyeceğim, bir görevli, bir kamu çalışanımız. Çok büyük haz aldığını söyledi. Eğer ben emekli olursam, nasip olursa buraya yerleşmek istiyorum. Sırf bu camide ibadetlerime devam etmek için demişti. Neden böyle bir duyguya, kanıya vardınız dediğimde, bu ana kadar yapmış olduğum bütün camilerdeki ibadetlerden daha fazla bir zevk aldım. Daha kendimi özel hissettim. Rabbimle daha çok baş başa kalmak için bir manevi atmosfer oluştuğunu hissettim dedi. Bu çok anlamlıydı hakikaten. Gelen turistler de buraya bakınca mükemmel diyor. Burada bulunmak, bunun havasını teneffüs etmek harika diyorlar. Tüm bunları ve elbette daha fazlasını görmek ve öğrenmek için sizi Maçaeli ve Camili Köyü Camisi'ne bekliyoruz. Her tarihi camilerin bir öyküsü vardır, geçmişi vardır. Camimizin öyküsünü dinlemek, öğrenmek için ve görmek için gelmelerini tavsiye ediyorum. Sadece dinlemek değil, aslında caminin kendisini gördüğü zaman her vatandaşın bu caminin öyküsüyle ilgili, içindeki mimari yapısının kendilerine bir fikir vereceğini de düşünüyorum. Ama bunun yanında tabii ki öykülerini de bizden dinleyebilirler. Tavsiye ediyorum. Bir gelen bir daha gelecektir diye düşünüyorum.